Işık falan filan berbat, neyse. Bugün kuzenim ve bir arkadaşıyla Uğur Mumcu'daki Amy Ankara'ya gideceğiz. 2000'ler günü varmış bugün. Çarşamba akşamı. Böyle Rihanna falan filan zamanında az dans etmediğimiz tune'lar. Bugün öyle bir gün yapalım dedik. Ve benim de aklıma hazırlanma videosu çekmek geldi. Yalnız bu daha erken aklıma gelseydi çok iyi olurdu. Olsun. Her yere geç kalan o kız benim bu arada. Sizi temin ederim ki bu geç kalma işini bilerek yapmıyorum. Son birkaç aydır bu durum birazcık daha iyiye gitti diye düşünüyorum. Ama şu anda hani kuzenim yazdı. Odamda daha önce hiç çekim yapmadığım için ışık bulmakta falan da çok zorlanıyorum bu arada. Oynat bakalım. Kombin yapmak için genellikle bir star parça seçiyorum ışığı kolaylaştırmak için ve onun etrafında hareket ediyorum. Şu anda herhangi bir star parçam yok. Bu elim niye burada bilmiyorum. Biraz Pinterest'e girip bakacağım. Bu önemli bir trik bu arada. Yani yapmayanınız varsa şiddetle tavsiye ediyorum. Star parçanız da varsa ya da bir olmak istediğiniz bir vibe varsa falan Pinterest'ten harika ilham alabiliyorsunuz. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyim? Odam bir influencer'a kesinlikle uygun değil. Onu fark etmiş oldum. Işık ve kamera konumuyla alakalı ciddi sıkıntılar yaşadık. 3 dakika falan. Pinterest'te 2000'ler moda yazdığım anda şu görselle karşılaştım. Buraya niye dokunuyorum? Buraya dokunmam lazım. Ve aklımda bu pantolonu giymek vardı. Bunu bir işaret olarak alıyorum. Ve sanırım onun üstünden bir kombin yapacağız. Çünkü gerçekten zamanım az. Bu videonun çıkmasını istiyorsak bir yerden başlamalıyız. O yüzden pantolonumuz belirlenmiş oldu. Bu harika bir ilerleme. Güzelliğine bakar mısınız ama? Şöyle bir düşük bel pantolonumuz. Bu arada hazırlanırken hangi sırayla gittiğimi soracak olursanız belli bir sıra yok. Yani o gün neler belliyse ya da işte yani değişiyor, evet, bir sıra yok. Mesela makyaj konusunda özel bir şey yapmayacağım makyaj olarak. O yüzden ilk planda o olmuyor. Makyajım ön plandaysa önce oturup makyajı yapıyorum. Saçsa önce saç falan filan değişiyor yani. Makyaj demişken bu arada zamanında çok güzel makyajlar yaptım arkadaşlar. Buraya bir yere koymak istiyorum. Övündüğüm birkaç make-up look'uma bakınız lütfen. Bu arada pantolondan bağımsız topuklu ayakkabı giymeyi de düşünmüştüm ve bu pantolonun altına topuklu bir botun harika olacağını düşünüyorum. Şimdi bir bakalım. Bu şekilde duruşu hoşuma gitmiyor pek. Rengi falan da çok hoş görünmüyor. Ama bence buradan bir şeyler çıkartabiliriz. Ay, oje de sürmem lazım bu arada. Bir saat sonra evden çıkmam lazım. Ben daha telefonumu koyacak yer bulamıyorum. Bir yandan yüzümü hazırlayacağım. Bu arada şu anda bu hareketi yapmadan önce tabii ki de gidip ellerimi yıkadım yani. Başka türlüsü düşünülemezdi. Giymeyi düşündüğüm bot ya siyah ya da krem vizon gibi olacak. Çok krem değil. Sivri burun bir topuklu bot. Bu arada pantolon dizlerime değiyor ve 2 gün önce yere düştüm ve dizlerim acıyor biraz. Damaklıklarla konuşmak hiç rahat hissettirmiyor. O yüzden onları çıkarttım. Ama gerçekten bu pantolon bu dizlerle olmayacak gibi. Çünkü cidden acıyor. Ya da ne yapabilirim bilmiyorum. Gevşetebilirim biraz ya da kendisi açılır mı? İlk defa giyiyorum pantolonu. Bilmiyorum. Bu arada style parça demişken
Şu parçaya bir bakar mısınız? Bunu Antalya'da bir pazardan buldum. Bu parçayı, bu bir elbise. Yine Antalya'da bir pazardan almıştım. Ve olduğu gibi giymek yerine birçok farklı şekle sokabiliyorsunuz bu parçayı. Wow! 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 Bu tarz bir pantolonla çok güzel olacak. Nasıl mı? Hemen göstereceğim. Mesela bu elbisenin orijinal halini gördüğünüzde diyeceksiniz ki bu ne? Ne yaptın? Genius! Ama işte böyle çok şekilli bir şey olunca ortalık daha da karışıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum falan. Öyle bir sıkıntı oluyor. Mesela şu an o çukura düşüyor muyum, düşmüyor muyum? Birazcık düşmüş gibi görünüyorum. Ama bundan bir şey çıkabilir ama işte dediğim gibi sonsuz ihtimal. Şimdi diğer pantolon biraz acı verdiği için böyle bir pantolona geçtim. Bunun bir erkek pantolonu olduğuna %90 ihtimalle eminim. Şurasındaki görüntü hoş değil sadece. Arkadan düzelteyim desem görünebilir. Bakalım, deneyeceğiz. Şimdi elbisenin orijinal halini göstermek istedim. Buradan düğmesi başlıyor. Yakasını içeri katladım. Aşağı kadar düğmeyi ilikliyorsunuz. Sonra önünden de böyle bir parçası var. Pantolon olarak ilk denediğimi seçeceğim. Dizlerime yara bandı yapıştırma gibi bir çözüm buldum. Biliyorsunuz ki bazı durumlarda, özellikle bunun gibi geç kalma durumlarında rahatlıktan daha önemli şeyler vardır. Şimdi makyaj yapacağım. Bu nokta önemli çünkü makyaja dalıp gidebiliyorum çok fazla. Ve çok zamanımı yiyebiliyor. Bunu yapmamaya çalışacağım. Zaten artık dediğim gibi eskisi gibi böyle full make-up yapmıyorum. Ama işte hiç de belli olmuyor. O yüzden let's try our best. Şarkı açıldı mı peki? Normalde arka planında her an müzik çalan biriydim ama bu durum değişti. Artık genellikle sessizim. Hatta yani bayağı dinlemiyorum müzik. Birazcık bunu değiştirelim. Setup'ı birazcık değiştirdim. Kesinlikle böyle daha iyi. Şu arkadaki olsun. Let's go. Wish me luck. Korkunç bir süreç gerçekten. Şöyle uçları yukarı bakan bir eyeliner yapmak istiyorum. Kazamız mübarek olsun. Evet, look'um bu şekilde. Gerçekten mekanla ve konseptle inanılmaz alakasız oldum yani. Bunun önüne geçemedim ve böyle bir şey oldu. Mutlu muyum diyecek olursanız değilim yani. Hani tamam, ortaya çıkan look'tan memnunum ama çok alakasız olduğunun farkındayım. Böyle yapacağım. Evet, son halim böyle oldu. Ayakkabımı aşağıda giyeceğim. Kıyafet
Bu şekilde oldu. Artık zamanım yok. Saat 9:30. O yüzden burada bırakacağız bunu böyle. Değiştirdim. Böyle yaptım. Whatever. Evet, ilk voiceover'ımızla birlikteyiz. Şimdi burada gördüğünüz üzere pantolonumu son kez değiştirdim. Tekrar içime sinmedi. Bu rengi giydim. Mekana geçiyoruz. Mekan hakkında konuşmak için aslında eve geldikten sonraki çekimleri yaptım. Şimdi ben bu mekanı bir süredir Instagram storylerimde görüyordum ve reklamlarında kullandıkları müzik seçimleri gerçekten güzel ve ilgi çekiciydi. O yüzden aslında gitmek istiyordum. Kitlesi gayet tatlıydı. Herkes kendi halinde dans ediyordu, eğleniyordu. O açıdan hiçbir sıkıntı yoktu. Genel enerji güzeldi açıkçası. Bir tane garson dışında. Fiyatlar bana soracak olursanız fazlaydı biraz. Kokteyller 680 liraydı. 33'lük biralar 300-400 lira arasındaydı. Alkolsüz kokteyl söyledim. Menüde yazmıyordu. Bizle ilgilenen, kendine güvenen garson arkadaşımız bana güzel mangolu bir alkolsüz kokteyl önerdi. Ben de olur dedim. Hesap geldi. 500 lira mı 550 lira mı neydi arkadaşlar alkolsüz kokteylin yazan fiyatı. Yani 500 lira ne abi, şaka mısınız? Hani bunun bir de servis ücreti ekstra alıyorlar zaten. Saçma geldi açıkçası. Yani mantığıma oturmuyor. Memnuniyetsizliğim burada ortaya çıktı. Orada buna tepki gösterecektim. Vazgeçtim. Sonra pişman oldum. Keşke gösterseydim yani. Bunun yanında anladığım kadarıyla mekan müziğe ağırlık veren ya da önem veren bir mekan değil. Çıkan iki DJ'in müzik seçimleri, şarkı seçimleri biraz karışıktı yani. Deneme yanılma olayı çok vardı. Biraz random çaldılar. Geçişsel bir profesyonellik de yoktu yani. Şu an benden 500 lira aldıkları için mekana sallıyorum. Ama yani bakın şöyle bir şey var. Değmediği zaman, yani bir şeye verdiğim para değmiyorsa gerçekten ve ben bunu içimden bu şekilde değmediğini hissediyorsam o parayı vermek istemiyorum abi. Yani şu an Türkiye'ye de sallayacağım biraz ama bir akşam çıkıp iki dans etmek, iki müzik dinlemek bu kadar pahalı olmamalı ya. Eğlenmek bu kadar pahalı olmamalı. Hadi hepsini geçiyorum, gerçekten her şeyi geçiyorum. Bir alkolsüz kokteyl ve bir su bardağından daha küçük boyuttaki bir bardakta gelen bir alkolsüz kokteyl 500 TL olmamalı. Yani bunun hiçbir şekilde fair olduğunu bana kimse söyleyemez ve bu mekana bir kez daha gitmeyi düşünmüyorum. Bu da böyle bir video oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.